Evet çocuklar, Deniz Öğretmen kanalına hoş geldiniz. Bugün sizlerle tam sayılarda toplama işlemi konusunu öğreneceğiz. Konu çok basit, kısa, net, anlaşılır bir şekilde bu konuyla ilgili kafanızda oluşabilecek bütün soru işaretlerini gidermek istiyorum. Öncelikle bir bilgimizi okuyalım. Aynı işaretli sayılarda toplama işlemi yapılırken sayıların mutlak değerleri toplanır ve sayıların ortak işareti sayılara verilir. Bakın bizden -3 sayısıyla -5 sayısını toplayın diyor. Bizden bunun toplamını istiyor. Burada işaretleri unutuyoruz. 3'ü yazdık, 5'i yazdık. Bunları topladığımızda 8 oldu. İkisinin ortak işareti neydi? Eksiydi. Eksiyi başa yazdık. Sonucumuz -8 olur. Aynı şekilde diğer örneğe bakalım. +4 de +6'yı toplamamızı istiyor. Ne yaptık? 4'ü yazdık. 6'yı yazdık. Bu ikisini topladığımızda 10 sonucuna ulaşıyoruz. İşaretimiz neydi? Ortak işaretimiz artı. Başına artıyı koyuyoruz. Evet, işaretler aynıyken toplama işlemi yapmak kolaydı. Peki işaretler ters ise, ters işaretli sayıları toplarken ne yapmamız gerekiyor? Burada kuralımız var. Ne diyor kuralda? Ters işaretli sayılarda toplama işlemi yapılırken sayıların mutlak değerleri büyük olanından küçük olanı çıkarılır ve mutlak değeri büyük olan sayının işareti sonuca verilir. Bakın burada +4 ile -3 sayısını toplamamızı istiyor. Şimdi 4 sayısı 3'ten büyük. O yüzden 4'ten ne yapıyoruz? 3'ü çıkarıyoruz. Bir sonucuna ulaştık. Büyük olan 4'tü. İşareti artı olduğu için +1 olarak sonucu yazarız. Diğer örneğimize bakalım. -7 ile +5 sayısını toplamamızı istiyor. Yine 7 sayısı 5 sayısından büyük olduğu için ne yapıyoruz? 7'den 5'i çıkardık. 2 büyük olanın işareti eksi olduğu için ne yapıyoruz? Negatif işaretimizi, eksi işaretimizi sonuca ekliyoruz. Sonucumuz -2 oldu. Evet, şimdi çocuklar sayma pulları ile toplama işlemi yapacağız. Çok kolay. Ben şimdi size pulların sembollerini göstereyim. Bakın burada bu pulumuzu negatif, bu renk pulumuzu da pozitif olarak değerlendireceğiz. Şimdi işlemimize bakacak olursak -2 sayısı ile -3 sayısını toplamamızı istiyor. -2 sayısı için 2 tane pul koydum. Negatif 2 pul. -3 sayısı için de negatif 3 tane pul koydum. Baktığımızda toplam 5 tane pulumuz var. O yüzden sonuç kısmına ne yapmamız gerekiyor? -5 yazmamız gerekiyor. Bunu şekil olarak çizmemiz gerekirse bakın burada pullarımız -5'i ifade etmişti. O yüzden 1, 2, -3'ü temsilen de 1, 2, 3 tane pul çizdiğimizde toplamda -5 sayısına ulaşıyoruz. Pullarla ifade edecek olursak da -5 pula sahibiz. Artı ile eksinin negatif ile pozitif sayının toplamında pulları nasıl gösteriyoruz? Orada bazı dikkat etmemiz gereken konular var. Bakın +2 sayısı için ben 2 tane pul çizdim. -5 için de altına 5 tane negatif pul çizdim. Bakın burada bir bilgimiz vardı. Artı ile eksi pulun oluşturduğu çift sıfırı temsil eder. Bakın burada bir çift oluştu. Burada bir çift oluştu. Ne yaptık? Bu sayılar gitti. Geriye -3 tane pulumuz kaldı. Sonuç olarak da -3'ü yazarız. Zorlanıyorsak işte bunu aklımızda tutmakta zorlanıyorsak da bu tarz pullarla bir araya getirerek bakın ne yaptık? +2
eksi 5. Değil mi? Bir araya geldi. Şimdi götürdü. Geriye 3 tane pulumuz kaldı.